Herkese merhaba. Gümüş'le başlayalım analizlerimize. Gümüş'le dün bahsettiğimiz 21.67-21.51 bölgesi destek olarak çalışıyor. Burada bir ihlal süreci yaşandı. Yalnız bu bir kırılım değildir. Yani altında bir 4 saatlik kapanış yaptı diye bu destek bölgesi kırıldı anlamına gelmez. Videonun açıklama kısmında geçmişte hazırladığım destek dirençlerin kırılımları nasıl anlaşılır yönelik bir video var. O videoda ne olursa bu destekler, dirençler kırılmış oluyor. Detaylıca anlatmaya çalıştım. O videoyu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Burada da 21.54 destek bölgesinin çalıştığını görüyoruz. Buradan bir miktarda tepki aldık. Yalnız henüz daha şu kama formasyonu çözülmüş değil. Eğer bu formasyon çalışacak olursa yukarıda öncelikle 22.30, onun da üstünde 22.60'a kadar burada yükselişler gayet normal karşılanır. 22.60 kırılmadığı sürece burada yükselişlerden bahsedemiyor olacağız. Şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini görmemiz lazım ki piyasanın yavaş yavaş alıma döndüğünü söyleyebilelim. Kısacası evet, kısa süreliğine bir gümüşte tepki gelebilir. Ancak 22.60 kırılmadığı sürece de burada satışların devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Buradan bir ons altına bakalım. Ons altında takip ettiğimiz 1850-1842 desteğimiz kırılmış durumda. Şu an için bakın bu bölgeyi direnç olarak da çalıştırdı. Aşağıda takip edeceğimiz ilk destek bölgemiz 1824-1817'den geçiyor. Bu aynı zamanda şuradaki bayrak formasyonunun da hedefi olan bölge. Dolayısıyla 1817 kırılmadığı sürece bu satışları da gayet normal karşılarız. Piyasanın alıma döndüğünü söyleyebilmemiz için, talebin güçlendiğini söyleyebilmemiz için takip edeceğimiz direnç bölgemiz öncelikle bir 1872'nin geçildiğini görmemiz lazım. Daha sonra da şu arzdan daha güçlü talebin geldiğini bize gösterecek olan 1890 direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde burada da gene satıcılı seyir devam edecek diyebiliyoruz. Buradan altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da şu kanal hareketi devam ediyor. Yukarıda 85.54 kırılacak olursa altın ve gümüşte bir miktar daha satışların derinleştiği süreci takip ederiz. Aşağıda ise önemli olan destek bölgemiz 83 kırılacak olursa da altın ve gümüşte bir yükseliş sürecinin başlamış olabileceğini söyleriz. Dolayısıyla rasyodan takip edenler için de bu seviyeler önemli olacaktır. Platine geçelim. Platinde de şu %61.8 seviyesinin geçtiği bölge önemli demiştik. 927-904 bölgesi. Şu an için bu bölge fiyatlanmaya devam ediyor. Burası kritik olacak. Şu 904 kırılacak olursa 871'e kadar burada da satışlar derinleşebilir. Piyasanın tekrar alıma döndüğünü söyleyebilmemiz için de 989 üstünde kapanışlar gerekecek. Gene şuradaki bakın arz sürecinden daha güçlü bir talep sürecinin başlamış olması lazım ki piyasanın alıma döndüğünü söyleyebilelim. Aksi takdirde burada da satışların derinleştiği bir süreci takip ederiz. Buradan Palladium'a geçmek istiyorum. Palladium'a haftalık grafiklerden bakacağım. 1500'ün çok önemli bir destek olduğunu uzun zamandır bahsediyorum. 1500 altında hareketler görüyoruz. Bu cuma kapanışı burada önemli olacak. Eğer yarın kapanış da 1500'ün altında gerçekleşecek olursa 1383 ilk hedefimiz olacaktır burada. Aşağıda da 1269'un kırılmaması gerekiyor bu sefer. 1269'u da kıracak olursa 860'ın önü açılır. Tabi bu destek bölgemiz kırıldığında gene şu boş alanın bir detay analizini yapmak gerekecek. Burada mutlaka yeni destek bölgelerimize ulaşırız. Ancak şu an için aşağıda 1357-1269 desteği çalışacak mı? Bunu yakından takip edeceğiz. Palladium için sıkıntılı bir süreç. Yani umarım şu aşağıdaki 1269-1270 desteği korunur ve tekrar buradan bir dönüş alırız. Şimdi buradan hızlıca bir gramlara da bakalım. Gram gümüşte 13.40-13.14 bölgesini takip ediyoruz. Hala kırıldığını söyleyemiyoruz bu bölgenin. 13.14 altında kalıcı olduğu takdirde de değişen bir şey yok. Aşağıda 12.64-12.27 bölgesini takip ediyor olacağız. Burada tabi dolar Türk lirasının etkisini unutmuyoruz. 18.85'lerden şu an fiyatlanıyor. Dolar Türk lirası grafiğine de dönüp bakarsak burada 18.84 bir süredir direnç olarak çalışan bir bölgeydi. Bunun üstünde hareketler görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde bu 18.88 de geçilecek olursa 19'lara doğru sert bir hareket gelir.
Dolayısıyla bu da gramları oldukça pozitif etkileyebilir. O nedenle özellikle gram yatırımcısı paçal yaparak her seviyeden alım yapabilir. Çünkü Türkiye'ye özel de bir durum var. Tabii bu sürece emtialarda mı yoksa dolarda mı geçireceksiniz? Bunun da iyi bir dengesini kurmak gerekir. Benim portföyümde üçü de mutlaka bulunur. Her zaman satabilecek kadar altınım ve gümüşüm, her zaman da alım yapabilecek kadar nakit parada kalmayı tercih ediyorum. Bu dengeyi sağladığınız sürece altın ve gümüşte herhangi bir sıkıntı yaşanmaz ve tabii bu arada vadenizin de 1 ila 3 yıl arasında uzun vadeli yatırımcı olduğunuzu gramlarda lütfen unutmayın. Hem dünya olarak hem de ülke olarak oldukça riskli bir döneme giriyoruz. Şu an bakıyorum emtialarla ilgili Ukrayna-Rusya savaşı tamamıyla unutulmuş durumda ve emtialarda çok sert satışlar olacağı konuşuluyor. Evet, olabilir. 20 dolarlara kadar düşüşler son derece normaldir. Zaten 6-7 haftadır bunu konuşuyoruz gümüş için. Gümüşün o düşüşüne göre de altın düşüşünü ayarlayacaktır. Ancak 20 dolar altına gelmediği sürece gümüş, altında da gümüşte de yaşanan bu düşüşün bir düzeltme olduğunu lütfen unutmayalım ve panik yapmaya şu an için ben gerek olduğunu da düşünmüyorum. Kısacası gram gümüş içinde 12-27'lere kadar olan düşüşler gayet normaldir. Paçal alımlar için gayet uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Buradan gram altına geçelim. Gram altında da 1112 destek bölgesinden bahsetmiştik. Şu an için bu bölgeyi çalıştırıyor. Bu bölgenin altındaki hareketlerde de gene uzun zamandır bahsettiğimiz 1100'e kadar satışlar devam edecektir. Burada kritik olan destek bölgemiz ise 1092-1085 aralığından geçmekte. Evet, emtialar için de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.